The unconscious. Thank you. And then conscious, we show you how you can change reality by how you perceive through your conscious and unconscious mind. Yani algıladığın bir şeyi bilinçli ve bilinçaltından nasıl algıladığına bakarak oradaki algılamanın farkına varmanı sağlıyoruz. Perfect. Excuse me. And from there, we're going to give you exercises that you can do. I'm going to introduce everyone to the first week, which is called stillness of mind. Because most people can't master their own body, meaning they can't sit still for 10 minutes. So if they can't master their own body, how can they start to expect change on the outside? İlk yapacağımız kısım zihnin durgunluğu dediğimiz ilk adım. Çünkü çoğu insan esasında vücutlarını kontrol etmeyi bile bilmiyorlar. Hatta huzursuz bir şekilde sürekli bir şeylerle oyalanıyorlar. Haliyle bir insan eğer daha kendi vücudunu kontrol etmeyi ve kendi vücudunun ustası olmayı bilmiyorsa zihninin ustası nasıl olabilir ki? Onun için ilk adım zihnin durgunluğu, durağanlığı kısmı olacak. And if I may, to the weight issue, because I never answered her question. Yeah. Our weight program is different. Most people, when they would do weight programs, it's diet, how much you eat and exercise. Okay, that's fine. You already know all that. But the truth is, 8 out of 10 pounds that we've dealt with and the people that we've worked with in America is really emotional baggage. My anger, my frustration, my doubt, my worry, my acceptance, what are other people going to think? And it's not becoming more of something. It's actually becoming less of who you think you are. It's letting go of those thoughts, letting go of the worry, letting go of the doubt. And people don't know how to do that. Strange question. So we show them what it is to do to get past all of that. That's what our weight program does. Şimdi esasında kilo kaybetme ile ilgili sonra tekrar geri dönmek istiyorum dedi. Çünkü insanlar esasında kilo kaybetmeye geldiği zaman Amerika'da da mesela bu programımız çok başarılı. Gelenlerin %80'i esasında taşıdıkları kilo değil ancak duygusal yükleri taşıyorlar. Taşıdıkları şey hayal kırıklıkları, üzüntüler, yapamadıkları, kendileriyle ilgili kızgınlıkları, öfkeleri ve mühim olan şey esasında bunları vücutlarından her şeyden önce atmak, o duygusal yükü atmak ve kendi işlerinden neyi neden yaptıklarını, kendi öz varlıklarını kabullenmeleri ve bu şekilde farklı bir şekilde Tabii neyi çalışıyoruz. neden yaptığını yapınca da, anlayınca da, bilincine varınca da zaten otomatikman vücudunu terk ediyor gibi bir şey herhalde. She's saying that when you really understand why you do, the reasons why you do certain things, then those things are automatically leaving your body. Is that so? For example, if you really understand the reason why you do it. Yardımla. More often than not, yes, she's on the right path. Evet, dediğin şey doğru bir yol dedi. Understanding is half the key, but there are things that allow us to keep. For example, smokers. Smokers don't smoke because they like the taste of it. They smoke because it does things for them, like not being able to express myself. Maybe it's dealing with stress management. Maybe it's not being to deal with emotions. Maybe it's a way to hypnotize yourself to relax, even though you're not relaxing when you smoke. So there are different triggers on the outside that keep us repeating the habit, and that's part of what we do is also find what the triggers are. Because even though you may change the inside, if you don't deal with the trigger, you can go back into the habit. I see. Mesela sigara içmede de aynı şey var. Mesela sigara içmeyi insanlar genellikle kendini hipnotize ediyorlar. Yani hipnotize etmekte kastettiğim şey sigara içtikleri anda esasında ya o yaptıkları şey kendilerini o anda rahatlatmak adına veyahut da ifade edemediği kelimeler varsa veya herhangi bir stresleri varsa veya söyleyemedikleri şeyler varsa bunlar için kullandıkları bir bastırma yöntemi oluyor. Haliyle biz esasında o tetikleme yöntemlerinin neden tetiklendiğine baktığımız zaman bunu gidermemiz gerekiyor. Aksi takdirde dışarıdan tepki geldiği anda tekrar kendi ilk davranış modellerine döneceklerdir. Onun için de geçici bir iyileşme ya da geçici bir şekilde sigara bırakma olacak. Mesela köküne iniyoruz neden olduğuna. Bunu mesela köküne inip bir seansta insanlar hani sigarayı bıraktırtabiliyorlar mı? Ya da mesela çok başka sorular da var. Bunun cevabını alalım, ondan sonra geçelim. She's saying that I'm receiving different questions here from the audience, but there's one question she would like to ask about the cigarette smoking. So once you define the real root reason why, for example, people are smoking, the origin of the problem, then in that case, are you able to, like, can people quit smoking in one session, after one sigara session? yasaklandı. Herkes dışarıda sigara içmekten grip oluyor. For example, büyük bir sorun insanlar için bu şu anda. Nowadays, as you know, it's also prohibited to smoke indoors, and people are going outside, smoking outdoors, and then they're getting the flu. It's becoming like a big problem. Everybody's sick here. Well, I hadn't thought about it from that point of view, but good point. Hiç bu şekilde düşünmemiştim ama doğru bir bakış açısı var orada. I'm not that kind of doctor. I only fix the mind. Ben o tür bir doktorluk yapmıyorum. Ben zihni iyileştiriyorum. Yes, understand that people have the belief that change takes time. That's not true. It's the decision
to make a change that takes time. İnsanlar genellikle değişimin bir süreç olduğunu düşünüyor. Halbuki öyle değildir. Değişim dediğiniz şey kararla olur. Karar verdiğiniz anda zaten o olacaktır. Olur. Karar verdiğiniz kararla şey başlar beyinde yani. başlar, beyinde so biter. everything Hani- starts in the mind and ends in the mind. Well, let's make it very simple. If I remove your head, problem solved. Evet, doğru esasında şöyle bir şey yapalım. Kafanı koparırsam hiç problem kalmaz değil mi? So everything starts in the mind. Evet, onun için her şey and zihinde regarding başlar. smoking, tell her, if you would, into the audience, you had to learn how to smoke. You didn't just wake up one day and go, got it. You learned it. You taught yourself how to do it. Smoke is not a natural thing for our lungs. So what we do with the change process in reverse is literally disconnect at a neuronal level, meaning at the brain level. We actually disconnect the connections, A, that keep you smoking, and B, the change sequence at the unconscious level is literally in a second. I mean, people make change all the time. They make a decision to do this or to do that. They don't think that's change because that's a decision. But what we do is go a little bit deeper and actually pull the habit apart and change how the brain actually thinks about the habit itself, and it becomes O instant. zaman da belirli bir zaman. She wants to go. Şimdi sigara içme konusuna baktığımız zaman esasında hiçbirimiz annemizin karnından sigara içerek doğmadık. Sigara içmeyi hepimiz öğrendik ve esasında bize bunu öğreten de sebepler vardı. Haliyle bizim yaptığımız şey esasında sigara içmeye başlatan ve neden duygusal olarak içmeye başladıklarının sebebine bakıyoruz. Bunu aynı zamanda beyindeki nöronlardan da bakıyoruz. Yani nöronların birbiriyle geliştiği ve ayrıştırdığımız yerler var. Ayrıştırdığınız zaman onu tetikleyen veya neden olduğunu içmesine sebep olan sebebi bulduğunuzda onu ortadan kaldırıyoruz ve tekrar dediğim gibi esasında olay karara gidiyor. Yani karar verildiği anda, çünkü her an karar verebilirsiniz. Bu kararı verebilirsiniz ya da başka bir şekilde karar verebilirsiniz. Ama mühim olan şey o kararı verip o şekilde ilerlemek. Bak birçok soru var. Derler ki kekemelikte işe yarıyor mu? Biliyor musun kekemenin İngilizcesini? Biliyordum. I know it in English. What was it? Can this method help chittering, like when you said Stuttering? Stuttering. Stuttering. Yes, stuttering. Does that method help with stuttering? Sure it can. Öyle mi? Mesela uyurken diş gıcırdatma. Yes. Yeah. Or like doing this teeth movement, like TMJ, grinding. Grinding your teeth. Yes, absolutely. Yeah, evet. Yeah, those are very basic things. Those are just behavioral programs. Bunlar hepsi davranışsal programlar. İşte biz o beyinde ayrıştırdığımız davranışsal programları ayırdığınız zaman zaten, yani neden bunu yaptığını öğrendiğiniz zaman yapmayacaktır kişi. Peki o zaman hani bu kekemeler yazık kıyamam. Diyor ki bu yöntemle diyor hırçın, sinirli ve aşırı hareketli çocukları kadına gına gelmiş çocuk. He's saying that. So, using this method, is it possible that the one audience, she's got a very naughty boy. He's very like angry, upset, and very like aggressive and extremely naughty. And Saba makes a comment saying that obviously she has had enough of that little boy. So therefore, she's asking, would it be possible to keep those hyperactive boy very quiet and calm? Does that method also work with the kids? Absolutely. Kesinlikle evet. Çocuklarda da işe yarıyor.